Hoş geldiniz. Bugün sizleri İtalya'nın büyüleyici atmosferine, dar taş sokaklarına, tarihi dokusuna ve masalsı güzelliklerine götürüyoruz. Bu video, sadece bir seyahat değil, adeta bir zaman yolculuğu. Her köşesi tarih kokan, doğanın ve insan elinin en zarif şekilde buluştuğu İtalya'nın saklı cennetlerini keşfetmeye hazır mısınız? Alberobello'nun masalsı trullilerinden, San Gimignano'nun gökyüzüne yükselen kulelerine ve Matera'nın taşlarla yazılmış hikayesine uzanan bu yolculukta, İtalya'nın ruhunu birlikte hissedeceğiz. Haydi, bu eşsiz güzellikleri birlikte keşfedelim. Manarola, İtalya'nın Ligurya bölgesindeki Cinque Terre'nin en büyüleyici ve romantik köylerinden biridir. Bu küçük balıkçı kasabası, dik bir yamaca kurulmuş rengarenk evleri ve Akdeniz'in masmavi sularıyla birleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Gün batımında köy, adeta bir tabloyu andıran bir görünüme bürünür. 12. yüzyılda kurulan Manarola, tarih boyunca balıkçılık ve şarapçılıkla uğraşan yerel halkın yaşam tarzını yansıtan dar taş sokakları ve tarihi dokusuyla geçmişin izlerini günümüze taşır. Köydeki San Lorenzo Kilisesi, gotik mimarisiyle dikkat çeker ve kasabanın tarihine tanıklık eder. Manarola, şarapçılık geleneğiyle de öne çıkar. Bölgenin ünlü beyaz şarabı Sici Açır, köyün çevresindeki teraslı bağlarda yetiştirilen üzümlerden üretilir ve köyün ruhunu yansıtan bir tat sunar. Doğal güzellikleriyle de tanınan Manarola, doğa severler için bir cennettir. Mavi Yol olarak bilinen yürüyüş rotası, köyün çevresindeki nefes kesici manzaraları keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunar. Ayrıca kıyı boyunca uzanan kayalıklar, yüzme ve dalış gibi aktiviteler için mükemmel bir ortam sağlar. Manarola, romantik bir kaçamak için de ideal bir yerdir. Aşıklar Yolu adı verilen yürüyüş yolu, köyü Riomaggiore bağlayan kısa ama büyüleyici bir rotadır. Bu yol, çiftlerin aşklarını ölümsüzleştirdiği bir yer olarak bilinir. Köy, aynı zamanda İtalyan mutfağının en güzel lezzetlerini sunar. Deniz ürünleri, taze makarnalar ve pesto sosu gibi yerel tatlar, ziyaretçilerin unutamayacağı bir gastronomik deneyim yaşatır. Sahildeki restoranlarda gün batımını izlerken, bir kadeh yerel şarabın tadını çıkarmak da bu deneyimi taçlandırır. Manarola'nın eşsiz güzelliği, onu fotoğrafçılar ve film yapımcıları için de bir ilham kaynağı haline getirmiştir. Bu köy, sinematik atmosferiyle adeta bir masal diyarını andırır. Manarola, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve romantik havasıyla herkesin kalbini fethedecek bir yer. Civita di Bagnoregio, İtalya'nın Lazio bölgesinde, adeta bir masal diyarını andıran büyüleyici bir tepe kasabasıdır. Ölmekte olan kasaba olarak anılan bu yer, dramatik bir kaya oluşumunun tepesine kurulmuş ve zamanla erozyonun etkisiyle çevresinden koparak izole bir hale gelmiştir. Kasabaya ulaşmak için yalnızca yaya olarak geçilebilen uzun bir köprüden yürümek gerekir. Bu yolculuk, ziyaretçilerini geçmişe götüren bir zaman tüneli gibidir. Etruskler dönemine kadar uzanan bir tarihe sahip olan Civita di Bagnoregio, dar taş sokakları, taş evleri ve çiçeklerle süslenmiş avlularıyla Orta Çağ'ın büyüleyici atmosferini korumayı başarmıştır. Kasabanın merkezinde yer alan meydan, tarihi kilisesi ve çevresindeki kafeleriyle sıcak ve davetkar bir ortam sunar. Burada zaman yavaşlar. Her adımda tarihin izlerini hissetmek mümkündür. Civita di Bagnoregio'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, çevresindeki vadinin sunduğu nefes kesici manzaralardır. Calanci adı verilen bu dramatik kanyonlar, erozyonun yarattığı doğal bir sanat eseri gibidir. Gün doğumu ve gün batımında bu manzara, altın ve turuncu tonlarla büyüleyici bir hal alır. Kasabanın küçük olmasına rağmen, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Yerel restoranlarda tadabileceğiniz el yapımı makarnalar, taze malzemelerle hazırlanan yemekler ve bölgenin şarapları bu büyülü atmosferi tamamlar. Civita di Bagnoregio, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. Bu eşsiz kasaba, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda kırılganlığıyla da etkileyicidir. Zamanın ve doğanın gücüyle şekillenen bu yer, ziyaretçilerine hayatın geçiciliğini hatırlatırken, aynı zamanda her anın ne kadar değerli olduğunu hissettirir. Civita di Bagnoregio, sessizliği, huzuru ve büyüleyici atmosferiyle unutulmaz bir durak.
Alberobello, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan, masalsı bir güzelliğe sahip küçük bir kasabadır. Bu yer, dünyaca ünlü Trulli adı verilen geleneksel taş evleriyle tanınır. Beyaz badanalı duvarlara ve konik çatılara sahip bu evler, adeta bir peri masalından fırlamış gibi görünür. Alberobello'nun sokaklarında yürürken, kendinizi başka bir dünyada, geçmişin büyüleyici atmosferinde kaybolmuş gibi hissedersiniz. Trulliler, kuru taş tekniğiyle, harç kullanılmadan inşa edilmiş yapılardır ve bu mimari, bölgenin tarihine ve geleneklerine ışık tutar. Alberobello'daki bu eşsiz yapıların kökeni, 14. yüzyıla kadar uzanır ve kasaba, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alarak bu kültürel mirası koruma altına almıştır. Kasabanın en ünlü bölgeleri olan Rione Monti ve Aia Piccola, Trullilerin yoğun olarak bulunduğu alanlardır. Bu bölgelerde dar taş sokaklar boyunca sıralanmış evler, ziyaretçilerine bir açık hava müzesinde dolaşıyormuş hissi verir. Alberobello'nun sakinliği ve huzuru, burada geçirilen zamanı özel kılar. Trullilerin bazıları hala yerel halk tarafından ev olarak kullanılırken, bazıları restoran, kafe veya hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet verir. Bu dükkanlarda, Puglia'nın yerel ürünlerini ve el yapımı hediyelik eşyaları bulabilirsiniz. Ayrıca, Trullilerin içine girip bu benzersiz mimariyi yakından keşfetmek de mümkündür. Kasabanın merkezinde yer alan Trullo Sovrano, Alberobello'nun en büyük ve en etkileyici trullisidir. Bu yapı, 2 katlı olmasıyla diğerlerinden ayrılır ve ziyaretçilere Trulli yaşamının nasıl olduğunu gösteren bir müze olarak hizmet verir. Alberobello, sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda yerel lezzetleriyle de büyüler. Bölgenin zeytinyağı, taze makarnaları ve deniz ürünleri, İtalyan mutfağını keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunar. Bir Trulli restoranında oturup yerel şarap eşliğinde bu lezzetleri tatmak, burada geçirilen zamanı daha da özel kılar. Bu büyülü kasaba, geçmişin izlerini taşıyan mimarisi, huzur dolu atmosferi ve sıcak insanlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Alberobello, masalsı güzelliğiyle hem bir zaman yolculuğu hem de bir huzur durağıdır. San Gimignano, İtalya'nın Toskana bölgesinde, zamana meydan okuyan büyüleyici bir tepe kasabasıdır. Orta Çağ'ın ruhunu günümüze taşıyan bu yer, taş kuleleri ve dar sokaklarıyla adeta bir açık hava müzesi gibidir. Güzel kuleler şehri olarak anılan San Gimignano, bir zamanlar zengin ailelerin gücünü ve prestijini simgeleyen yüksek kuleleriyle ünlüdür. Günümüzde bu kulelerden yalnızca 14'ü ayakta kalmış olsa da, kasabanın silüetine baktığınızda tarihin görkemli izlerini hala hissedebilirsiniz. Kasabanın kalbinde yer alan Piazza della Cisterna, taş döşeli zemini, tarihi yapıları ve ortasındaki eski kuyusuyla tam bir ortaçağ meydanıdır. Burada oturup çevredeki tarihi dokuyu izlemek, geçmişin büyüsünü hissetmek için harika bir fırsattır. Meydanın hemen yanında yer alan Piazza del Duomo, San Gimignano'nun diğer bir önemli merkezidir. Bu meydanda bulunan Collegiata Kilisesi, içindeki fresklerle sanatseverler için bir hazine niteliğindedir. San Gimignano, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de büyüler. Kasabanın çevresindeki Toskana tepeleri, üzüm bağları ve zeytinliklerle kaplıdır. Bu manzara, hem huzur arayanlar hem de fotoğraf tutkunları için bir cennettir. Bölgenin ünlü beyaz şarabı Vernaccia di San Gimignano, bu topraklarda yetişen üzümlerden üretilir ve kasabanın ruhunu yansıtan bir lezzet sunar. Bir şarap mahzenini ziyaret edip bu özel şarabı tatmak, buradaki deneyiminizi unutulmaz kılacaktır. San Gimignano'nun sokaklarında dolaşırken, yerel ürünler satan dükkanlar ve geleneksel Toskana mutfağını sunan restoranlarla karşılaşırsınız. Taze makarnalar, zeytinyağıyla hazırlanmış yemekler ve bölgenin ünlü pecorino peyniri, bu gastronomik yolculuğun vazgeçilmez parçalarıdır. Ayrıca, dünya çapında ödüllü dondurmacılarından birinin dondurmasını tatmak, burada yapmanız gerekenler arasında olmalıdır. San Gimignano, geçmişin zarafetini ve Toskana'nın doğal güzelliklerini bir araya getiren eşsiz bir yerdir. Taş kuleleri, tarihi meydanları ve huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunar. Bu büyüleyici kasaba, her köşesinde bir hikaye saklayan, unutulmaz bir duraktır.
Matera, İtalya'nın güneyindeki Basilicata bölgesinde yer alan, tarih ve doğanın büyüleyici bir uyum içinde buluştuğu eşsiz bir şehirdir. Taşların şehri olarak bilinen Matera, özellikle Sassi di Matera adı verilen antik mağara evleriyle ünlüdür. Bu evler, yüzyıllar boyunca kayalara oyularak inşa edilmiş ve insanlığın tarih öncesi dönemlerinden günümüze kadar kesintisiz bir yaşam alanı olmuştur. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Matera, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilir ve her köşesi geçmişin izlerini taşır. Matera'nın en dikkat çekici bölgesi olan Sassi, iki ana bölgeden oluşur. Sasso Caveoso ve Sasso Barisano. Bu bölgelerdeki mağara evler, dar taş sokaklar ve merdivenlerle birbirine bağlanır. Geçmişte yoksullukla özdeşleştirilen bu evler, günümüzde restore edilerek otel, restoran ve sanat galerisine dönüştürülmüş, şehrin kültürel mirasını modern bir dokunuşla yaşatmaya devam etmektedir. Sassi'nin sokaklarında dolaşırken, her köşede tarih, kültür ve doğanın etkileyici bir birleşimini hissedersiniz. Matera'nın kalbinde yer alan Piazza Vittorio Veneto, şehrin sosyal ve kültürel merkezi olarak öne çıkar. Bu meydandan, Sassi'nin etkileyici manzaralarını izleyebilir ve şehrin büyüleyici atmosferini hissedebilirsiniz. Ayrıca, Matera'nın en önemli yapılarından biri olan Matera Katedrali, 13. yüzyıldan kalma Romanesk tarzıyla şehrin tepesinde gururla yükselir. Katedralin içindeki freskler ve detaylı işçilik, ziyaretçileri hayran bırakır. Matera'nın çevresindeki doğal güzellikler de en az tarihi kadar etkileyicidir. Şehrin hemen dışında yer alan Murgia Materana Doğal Parkı, kanyonları, mağaraları ve arkeolojik kalıntılarıyla doğa ve tarih meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunar. Bu parkta yürüyüş yaparken, Matera'nın doğal ve tarihi zenginliklerinin bir arada nasıl var olduğunu yakından görebilirsiniz. Matera, aynı zamanda gastronomi tutkunları için de bir cennettir. Yerel mutfağın temelini oluşturan ev yapımı makarnalar, taş fırınlarda pişirilen ekmekler ve bölgenin zengin zeytinyağı, burada tadabileceğiniz lezzetlerden sadece birkaçıdır. Ayrıca, Matera'nın mağara restoranlarında bu otantik yemekleri tatmak, şehrin ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biridir. Matera, tarih öncesi dönemlerden modern çağa uzanan bir hikaye anlatır. Mağara evleri, dar sokakları ve büyüleyici atmosferiyle bu şehir, ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunar. Matera, hem geçmişin derinliklerini keşfetmek, hem de eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler için unutulmaz bir duraktır. Positano, İtalya'nın Amalfi kıyısında, masmavi denizin ve yemyeşil dağların buluştuğu bir noktada yer alan büyüleyici bir sahil kasabasıdır. Bu küçük kasaba, pastel tonlardaki evleriyle adeta bir tabloyu andırır. Tepelerin üzerine kurulmuş olan Positano, daracık sokakları, merdivenleri ve her köşesinden görünen eşsiz deniz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüler. Burada zaman yavaş akar. Her şey dingin ve huzur doludur. Deniz kenarına doğru inerken karşınıza çıkan Spiaggia Grande plajı, kasabanın kalbinin attığı yerdir. Burada sıralanan küçük kafeler ve restoranlar, taze deniz ürünleri ve yerel lezzetler sunar. Positano'nun mutfağı, limonun ferahlatıcı tadını sıkça kullanır. Limoncello likörü ve limonlu tatlılar, bu bölgenin vazgeçilmez lezzetlerindendir. Ayrıca, yerel sanatkarların el yapımı sandaletleri ve seramikleri, Positano'nun ruhunu yansıtan hediyelik eşyalar arasında yer alır. Kasabanın tepesine doğru çıktıkça, dar sokaklar ve merdivenler sizi daha sakin ve huzurlu bir atmosfere taşır. Buradan görünen manzara, Positano'nun neden bu kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha hatırlatır. Göz alabildiğine uzanan Akdeniz, ufukta gökyüzüyle birleşir. Gün batımında bu manzara, altın ve turuncu tonlarıyla unutulmaz bir tabloya dönüşür. Positano sadece bir kasaba değil, aynı zamanda bir duygu, bir deneyimdir. Burada geçirdiğiniz her an,
hayatın güzelliklerini hatırlatan bir fısıltı gibidir. Positano, sakinliği, romantik atmosferi ve doğal güzellikleriyle adeta bir masal diyarıdır. Ravello, Amalfi kıyısının yükseklerinde, denizin ve gökyüzünün buluştuğu bir noktada yer alan zarif ve huzurlu bir kasabadır. Bu küçük yerleşim, sessizliği, dinginliği ve büyüleyici manzaralarıyla adeta bir sığınak gibidir. Tarihi villaları, yemyeşil bahçeleri ve kültürel zenginlikleriyle Ravello, bir sanatçının hayallerini süsleyen bir tabloyu andırır. Buraya adım attığınız anda, zamanın yavaşladığını ve her şeyin daha anlamlı hale geldiğini hissedersiniz. Kasabanın en dikkat çekici noktalarından biri olan Villa Ruffolo, tarihi dokusu ve etkileyici bahçeleriyle ziyaretçilerini büyüler. Bu villa, yüzyıllar boyunca sanatçılara ve yazarlara ilham kaynağı olmuştur. Bahçelerden görünen deniz manzarası, ufku kucaklayan maviliklerle doludur ve buradan bakıldığında Amalfi kıyısının güzelliği daha da belirgin hale gelir. Villa Gimbronne ise Ravello'nun diğer bir incisi olarak öne çıkar. Buradaki Terrazza dell'Infinito, sonsuzluk hissi uyandıran bir manzaraya sahiptir. Bu terasta durup denize doğru baktığınızda, dünya üzerindeki güzelliklerin ne kadar büyüleyici olabileceğini keşfedersiniz. Ravello, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeker. Her yıl düzenlenen Ravello Festivali, müzikseverler için eşsiz bir deneyim sunar. Bu festival, klasik müzik ve sanatın en seçkin örneklerini, kasabanın büyüleyici atmosferiyle birleştirir. Ravello'da sokaklarda dolaşırken, taş döşeli yolları, tarihi yapıları ve sakinliği hissetmek, burayı özel kılan detaylardan biridir. Kasabanın yerel mutfağı, Amalfi kıyısının zengin tatlarını yansıtır. Taze deniz ürünleri, zeytinyağıyla hazırlanmış yemekler ve limonun ferahlatıcı dokunuşu, Ravello'da tadabileceğiniz lezzetler arasında yer alır. Küçük kafelerde oturup bir kahve içmek veya yerel bir restoranda akşam yemeği yemek, bu kasabanın sunduğu huzuru daha da anlamlı hale getirir. Ravello, yalnızca bir yer değil, bir duygu, bir kaçış noktasıdır. Burada geçirdiğiniz her an, hayatın güzelliklerini ve dinginliğini yeniden hatırlamanıza yardımcı olur. Ravello, sessizliği ve zarafetiyle, Amalfi kıyısının en özel köşelerinden biridir. Monterosso al Mare, İtalya'nın Liguria bölgesinde, rengarenk evlerin ve masmavi denizin buluştuğu Cinque Terre'nin en büyük ve en canlı köylerinden biridir. Buraya adım attığınızda, denizin tuzlu kokusu, limon ağaçlarının ferahlatıcı esintisi ve dalgaların ritmik sesi sizi hemen içine çeker. Monterosso, hem tarihi dokusuyla hem de geniş plajlarıyla diğer köylerden biraz farklı bir karaktere sahiptir. Bu küçük kasaba, huzur ve canlılığın dengeli bir şekilde bir araya geldiği bir yerdir. Köy, eski ve yeni olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Eski şehir, dar sokakları, taş evleri ve tarihi yapılarıyla geçmişten izler taşır. Burada dolaşırken, taş döşeli yolların sizi nereye götüreceğini tahmin edemezsiniz. Küçük meydanlarda oturup bir kahve içerken, köyün sakin atmosferini hissedersiniz. Yeni şehir ise daha geniş plajları ve modern olanaklarıyla dikkat çeker. Monterosso, Cinque Terre'nin en uzun ve en güzel plajlarına ev sahipliği yapar
ve bu da burayı deniz keyfi yapmak isteyenler için ideal bir durak haline getirir. Köyün en dikkat çekici yapılarından biri, deniz kenarında yükselen San Giovanni Battista Kilisesi'dir. Siyah ve beyaz taşlarla inşa edilmiş bu kilise, gotik tarzıyla köyün tarihi dokusunu yansıtır. Ayrıca, köyün tepesinde yer alan Kapuçin Manastırı, huzurlu atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüler. Buradan bakıldığında, Monterosso'nun rengarenk evleri ve masmavi denizi bir tablo gibi görünür. Monterosso'nun mutfağı, Ligurya'nın zengin lezzetlerini yansıtır. Taze balıklar, deniz mahsulleri ve fesleğenli pesto sosu, bu bölgenin mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Monterosso'nun ünlü limonlarıyla yapılan tatlılar ve içecekler, burada geçirdiğiniz zamanı daha da özel kılar. Küçük restoranlarda oturup, gün batımını izlerken bu lezzetleri tatmak unutulmaz bir deneyim sunar. Monterosso al Mare, yalnızca bir köy değil, bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. Burada, denizin ve doğanın kollarında kaybolurken, hayatın basit ama büyüleyici güzelliklerini yeniden keşfedersiniz. Monterosso, Cinque Terre'nin kalbinde, her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bir cennet köşesidir. Cortona, Toskana'nın tepelerinde, zamanın adeta durduğu bir noktada yer alan büyüleyici bir kasabadır. Bu küçük ve zarif yerleşim, taş döşeli dar sokakları, tarihi yapıları ve çevresini saran yemyeşil manzaralarıyla misafirlerine huzur dolu bir atmosfer sunar. Tepelik bir konumda bulunan Cortona'dan bakıldığında, Val di Chiana Vadisi'nin sonsuz gibi görünen manzarası ve uzakta Trasimeno Gölü'nün sakin mavi suları görülebilir. Burada her şey sade, dingin ve güzeldir. Her an bir hikaye anlatır. Kasabanın kalbi, Piazza della Repubblica olarak bilinen küçük ama hareketli meydandır. Bu meydan, çevresindeki tarihi binalarla çevrilidir ve Cortona'nın ruhunu en iyi yansıtan yerlerden biridir. İnsanlar burada bir araya gelir, kahvelerini yudumlar ve kasabanın yavaş akan yaşamına tanıklık eder. Meydandan ayrıldığınızda, sizi dar sokaklar ve taş evlerle çevrili bir labirent bekler. Bu sokaklarda yürürken, her köşe başında bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Belki bir sanat galerisi, belki de yıllardır orada duran küçük bir fırın. Cortona, tarihiyle de büyüleyicidir. Etrüskler dönemine kadar uzanan köklü geçmişi, kasabanın her köşesinde hissedilir. Museo della Accademia Etrusca, bu tarihi keşfetmek isteyenler için bir hazine niteliğindedir. Burada sergilenen eserler, Etrüsk döneminden Rönesans'a kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsar. Ayrıca, Santa Margherita Bazilikası ve Medici Kalesi gibi yapılar, kasabanın kültürel ve mimari zenginliğini gözler önüne serer. Bu yapılar, tepenin zirvesinde yer aldıkları için, aynı zamanda muhteşem bir manzara sunar. Cortona'nın mutfağı, Toskana'nın en sevilen lezzetlerini barındırır. Yerel restoranlarda sunulan taze makarnalar, zeytinyağında pişirilmiş et yemekleri ve şaraplar, bu bölgenin zengin gastronomi kültürünü yansıtır. Özellikle, yerel olarak üretilen kırmızı şaraplar ve zeytinyağları, Cortona'nın tadını damağınızda bırakır. Küçük bir kafede oturup, bir dilim taze yapılmış bruschetta eşliğinde gün batımını izlemek, burada geçirdiğiniz zamanı daha da unutulmaz kılar. Cortona, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir his, bir kaçış noktasıdır. Burada, Toskana'nın eşsiz güzelliklerini ve İtalyan yaşam tarzının sadeliğini deneyimlersiniz. Her anı dolu dolu yaşatan bu küçük kasaba, geçmişin izlerini ve doğanın huzurunu bir arada sunar. Cortona, size sadece bir yer değil, aynı zamanda bir huzur armağan eder. Orvieto, Umbria'nın yumuşak tepeleri üzerinde, kayalık bir tepenin zirvesine kurulmuş, adeta masallardan çıkmış bir kasabadır. Bu büyüleyici yerleşim, tarih boyunca hem stratejik konumu hem de eşsiz güzellikleriyle dikkat çekmiştir. Tufa taşından yapılmış binaları, dar sokakları ve görkemli yapılarıyla, Orvieto sizi geçmişin derinliklerine götüren bir zaman kapsülü gibidir. Burada her adımda, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bir atmosfer hissedilir. Orvieto'nun en çarpıcı yapılarından biri, kasabanın kalbinde yer alan Duomo'dur. Bu katedral,
İtalya'nın en güzel gotik yapılarından biri olarak kabul edilir ve altın mozaiklerle süslenmiş cephesi, güneş ışığıyla parladığında adeta bir mücevher gibi ışıldar. İçeri adım attığınızda, fresklerle kaplı duvarlar ve yüksek tavanlar, insanı büyüleyen bir dinginlik sunar. Katedralin hemen yakınında bulunan San Patrizio kuyusu ise, mühendislik harikası bir yapıdır. Bu derin kuyu, geçmişte su ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiş ve sarmal merdivenleriyle hayranlık uyandırır. Kasabanın sokaklarında dolaşırken, her köşe başında bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Küçük meydanlar, eski taş evler ve renkli çiçeklerle süslenmiş balkonlar, Orvieto'nun sıcak ve samimi atmosferini yansıtır. Arnavut kaldırımlı yollar, sizi bazen bir sanat galerisine, bazen de yıllardır aynı aile tarafından işletilen bir dükkana götürür. Kasaba, hem sakinleriyle hem de ziyaretçileriyle dolup taşan canlı bir ruha sahiptir. Orvieto'nun mutfağı, Umbria'nın zengin gastronomik mirasını taşır. Yerel olarak üretilen beyaz şarap, kasabanın adını taşıyan Orvieto Classico, burada denemeniz gereken lezzetlerden biridir. Taze makarnalar, yaban mantarları ve zeytinyağıyla hazırlanan yemekler, Orvieto'nun sofralarını süsler. Ayrıca, kasabanın yeraltı mahzenlerinde saklanan şaraplar, bu bölgenin 1000 yıllık şarap geleneğini yansıtır. Küçük bir trattoria'da oturup, bir kadeh şarap eşliğinde gün batımını izlemek, burada geçirdiğiniz zamanı unutulmaz kılar. Orvieto, sadece bir kasaba değil, aynı zamanda bir ruh halidir. Burada, geçmişin izleriyle bugünün sıcaklığı bir araya gelir ve size huzurlu bir kaçış sunar. Bu büyülü yer, her köşesinde bir hikaye saklar ve bu hikayeler, Orvieto'nun sessiz güzelliğiyle birlikte hafızanızda yer eder. Portofino, Ligurya kıyılarında, masmavi Akdeniz'in nazik dalgalarının kıyıya vurduğu, adeta bir tabloyu andıran küçük ve zarif bir köydür. Bu şirin yerleşim, renkli evleri, sakin limanı ve doğal güzellikleriyle, huzurun ve zarafetin buluştuğu bir noktada yer alır. Portofino, hem doğanın hem de insan elinin uyum içinde yarattığı bir cennet köşesidir. Köyün merkezinde yer alan liman, Portofino'nun kalbidir. Burada, pastel tonlardaki evler, limana demirlemiş küçük teknelerle birlikte büyüleyici bir manzara oluşturur. Limanın etrafında sıralanmış kafeler ve restoranlar, denizden gelen taze balıkların ve yerel lezzetlerin tadını çıkarabileceğiniz samimi bir ortam sunar. Bir fincan kahve eşliğinde limanda oturmak, Portofino'nun sakin ritmini hissetmek için en güzel yollardan biridir. Dar sokaklarında dolaştığınızda, Portofino'nun sıcak ve samimi atmosferini daha da derinlemesine hissedersiniz. Küçük butikler, yerel sanat galerileri ve hediyelik eşya dükkanları, köyün zarif ruhunu yansıtır. Her köşe başı, sizi yeni bir keşfe davet eder. Renkli çiçeklerle süslenmiş balkonlar ve taş yollar, Portofino'nun doğal güzellikleriyle uyum içinde bir tablo gibidir. Portofino'nun tepesinde yer alan San Giorgio Kilisesi, köyün en güzel manzaralarından birini sunar. Buradan bakıldığında, Akdeniz'in uçsuz bucaksız maviliği ve köyün renkli evleri, insanı büyüleyen bir görüntü oluşturur. Kilisenin hemen yakınında, Brown Kalesi olarak da bilinen Castello Brown yer alır. Bu tarihi yapı, hem geçmişin izlerini taşır, hem de çevresindeki bahçeleriyle doğanın güzelliklerini sergiler. Portofino, doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Bölge, Portofino Doğa Parkı ve Deniz Koruma Alanı'yla çevrilidir. Bu alanlar, yürüyüş ve dalış gibi aktiviteler için eşsiz fırsatlar sunar. Akdeniz'in berrak sularında yüzmek ya da doğa yürüyüşlerine çıkmak, Portofino'nun sunduğu huzuru ve dinginliği hissetmenin en güzel yollarından biridir. Portofino'nun mutfağı, Ligurya'nın taze ve lezzetli ürünlerini yansıtır. Pesto sosuyla yapılan makarnalar, taze deniz ürünleri ve zeytinyağıyla hazırlanan yemekler, burada tadabileceğiniz eşsiz lezzetler arasındadır. Bir akşamüstü, sahilde bir restoranda oturup, deniz manzarasına karşı yerel bir şarap eşliğinde yemek yemek, Portofino'da geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Portofino, sadece bir yer değil, aynı zamanda bir duygudur. Burada, hayatın yavaş akan ritmini, doğanın ve insanın uyumunu hissedersiniz. Her anı bir tablo gibi olan bu küçük köy, size huzur ve zarafet dolu bir kaçış sunar. Portofino'da, zaman adeta durur ve siz yalnızca anın keyfini çıkarırsınız. Assisi, Umbria bölgesinin yumuşak tepeleri üzerinde, zamanın adeta yavaş aktığı bir yerleşimdir. Bu küçük kasaba, Orta Çağ'ın ruhunu koruyan taş binaları,
dar sokakları ve kutsal atmosferiyle ziyaretçilerini büyüler. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu huzurlu yer, insanı hem geçmişe götürür hem de ruhunu dinlendiren bir dinginlik sunar. Kasabanın kalbinde yer alan San Francesco Bazilikası, Assisi'nin en önemli yapılarından biridir. Aziz Francesco'ya adanmış bu görkemli bazilika, hem mimarisi hem de içinde barındırdığı Giotto'nun freskleriyle bir sanat ve inanç harikasıdır. Bazilikanın üst ve alt kiliseleri, insanı derin bir huzur ve hayranlık duygusuyla doldurur. Burada, yalnızca bir yapıyı değil, aynı zamanda bir inanç ve sevgi mirasını hissedersiniz. Assisi'nin sokaklarında dolaşırken, her adımda geçmişin izlerini görmek mümkündür. Arnavut kaldırımlı yollar, sizi bazen sessiz bir meydana, bazen de bir taş evin gölgesine götürür. Kasabanın dört bir yanında, küçük kiliseler ve tarihi yapılar karşınıza çıkar. Bunlardan biri olan Santa Chiara Kilisesi, sade güzelliği ve Aziz Chiara'nın hatırasını taşıyan atmosferiyle dikkat çeker. Bu kilise, Assisi'nin ruhani yönünü keşfetmek isteyenler için özel bir duraktır. Assisi'nin tepesinde yer alan Rocca Maggiore Kalesi, kasabanın ve çevresindeki vadinin muhteşem manzaralarını sunar. Bu tarihi yapı, bir zamanlar kasabanın savunmasında önemli bir rol oynamış ve bugün ziyaretçilerine geçmişin ihtişamını hissettiren bir seyir noktası olmuştur. Buradan bakıldığında, Umbria'nın yeşil tepeleri ve Assisi'nin taş binaları, insanı büyüleyen bir görüntü oluşturur. Assisi, yalnızca tarihi ve dini yapılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Çevresindeki zeytinlikler ve üzüm bağları, kasabanın huzurlu atmosferini tamamlar. Doğa yürüyüşleri yapmak ya da bir tepenin yamacında oturup manzarayı izlemek, burada geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Assisi'nin sessizliği ve doğanın dinginliği, insanın ruhunu dinlendiren bir etki yaratır. Kasabanın mutfağı, Umbria'nın geleneksel lezzetlerini yansıtır. Taze makarnalar, zeytinyağıyla hazırlanan yemekler ve yerel şaraplar, Assisi'nin sofralarını süsler. Küçük bir trattoria'da oturup, yerel tatların keyfini çıkarırken, kasabanın sakin atmosferiyle bütünleşirsiniz. Her bir lokma, Assisi'nin doğallığını ve sadeliğini yansıtır. Assisi, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir deneyimdir. Burada, zamanın yavaşladığını, doğanın ve tarihin bir arada uyum içinde olduğunu hissedersiniz. Her köşesinde bir hikaye saklayan bu küçük yer, size huzur ve dinginlik dolu bir kaçış sunar. Assisi'de, yalnızca mekanı değil, ruhunuzu da keşfedersiniz. Siena, Toskana'nın yumuşak tepeleri arasında, zamanın durduğu ve geçmişin dokusunun hala canlı olduğu bir şehir. Orta Çağ'ın ruhunu koruyan dar sokakları, taş binaları ve görkemli meydanlarıyla adeta bir masal diyarını andırır. Siena, hem zarafeti hem de sıcaklığıyla sizi içine çeken bir yerleşimdir. Buraya adım attığınızda, tarihin ve sanatın bir arada dans ettiği bir atmosferde bulursunuz kendinizi. Şehrin kalbi, Campo Meydanı'dır. Bu eşsiz meydan, yelpaze şeklindeki tasarımıyla dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak kabul edilir. Çevresini saran tarihi binalar ve meydanın ortasında yükselen Fonte Gaia çeşmesi, Siena'nın zarafetini ve estetik anlayışını yansıtır. Meydanda dolaşırken, şehrin ritmini hisseder ve geçmişle bugünün nasıl uyum içinde bir arada olduğunu fark edersiniz. Campo Meydanı, aynı zamanda her yıl düzenlenen palio yarışlarına ev sahipliği yapan bir yer olarak, Siena'nın geleneklerini ve tutkusunu gözler önüne serer. Meydanın hemen yanında yükselen Torre del Mangia, Siena'nın en dikkat çekici yapılarından biridir. Bu yüksek kuleye çıktığınızda, Toskana'nın uçsuz bucaksız manzarasını ve Siena'nın taş binalarını kuş bakışı görme şansı yakalarsınız. Kule, yalnızca bir yapı değil, aynı zamanda şehrin geçmişine ve ihtişamına açılan bir pencere gibidir. Siena'nın sokaklarında dolaşırken, her adımda sanat ve tarihin izlerini görürsünüz. Şehrin dar yolları, sizi bazen bir küçük meydanda, bazen de bir kilisenin gölgesinde karşılar. Duomo di Siena, şehrin en görkemli yapılarından biridir. Siyah ve beyaz mermerlerle süslenmiş bu katedral, hem mimarisiyle hem de içinde barındırdığı Pisano ve Michelangelo gibi sanatçıların eserleriyle büyüleyicidir. Katedralin içindeki mozaikler ve freskler, insanı derin bir hayranlıkla doldurur. Siena, yalnızca tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çeker.
Şehrin çevresindeki tepeler ve üzüm bağları, Toskana'nın huzur dolu atmosferini yansıtır. Doğa yürüyüşleri yapmak ya da bir bağın kenarında oturup manzarayı izlemek, Siena'nın sunduğu dinginliği hissetmenin en güzel yollarından biridir. Şehir, hem hareketli hem de sakin bir ritmi bir arada sunar. Siena'nın mutfağı, Toskana'nın lezzetlerini taşıyan bir şölen gibidir. Pici adı verilen el yapımı makarnalar, zeytinyağıyla hazırlanan yemekler ve yerel şaraplar, şehrin geleneksel sofralarını süsler. Bir trattoria'da oturup, yerel tatların keyfini çıkarırken, Siena'nın sıcak ve samimi atmosferiyle bütünleşirsiniz. Yemekler, yalnızca bir tat değil, aynı zamanda şehrin kültürünü ve ruhunu yansıtan bir deneyim sunar. Siena, yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda bir duygudur. Burada, geçmişin izlerini hisseder, sanatın ve doğanın uyumunu keşfedersiniz. Şehrin taş sokaklarında yürürken, her köşenin size bir hikaye anlattığını fark edersiniz. Siena, size yalnızca güzel bir mekan değil, aynı zamanda huzur ve zarafet dolu bir kaçış sunar. Burada, zamanın yavaşladığını ve hayatın güzelliklerinin daha derin bir şekilde hissedildiğini keşfedersiniz. Taormina, Sicilya'nın doğu kıyısında, denizle dağların buluştuğu bir noktada, adeta bir mücevher gibi parlayan küçük bir kasabadır. Bu büyüleyici yerleşim, Akdeniz'in masmavi suları, Etna Yanardağı'nın heybetli silüeti ve tarihi dokusuyla, insanı kendine çeken eşsiz bir cazibeye sahiptir. Taormina, hem doğanın hem de tarihin bir arada sunduğu güzelliklerle dolu, huzur ve zarafetin buluştuğu bir yerdir. Kasabanın kalbinde yer alan Corso Umberto, Taormina'nın en hareketli ve canlı caddesidir. Bu taş döşeli cadde, şık butikler, yerel dükkanlar ve kafelerle çevrilidir. Burada dolaşırken hem tarihi bir atmosferi hisseder, hem de kasabanın sıcak ve samimi ruhunu keşfedersiniz. Dar sokaklardan birine saptığınızda, sizi çiçeklerle süslenmiş balkonlar ve taş evlerin gölgesinde sakin bir sessizlik karşılar. Taormina'nın her köşesinde, geçmişin izleri ve Akdeniz'in renkleriyle bezenmiş bir güzellik saklıdır. Taormina'nın en etkileyici yapılarından biri, Antik Yunan tiyatrosudur. Bu görkemli tiyatro, yalnızca tarihi değil, aynı zamanda muhteşem bir manzarayı da sunar. Tiyatrodan bakıldığında, Akdeniz'in uçsuz bucaksız maviliği ve Etna'nın dumanlı zirvesi, insanı büyüleyen bir görüntü oluşturur. Bu antik yapı, geçmişin ihtişamını bugüne taşırken, aynı zamanda açık hava etkinlikleri ve konserlerle hala hayat dolu bir alan olarak kullanılır. Taormina, doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyüler. Kasabanın hemen altındaki Mazzar Koyu ve Isola Bella, berrak suları ve huzurlu plajlarıyla birer cennet köşesidir. Isola Bella, küçük bir ada olmasına rağmen, yemyeşil bitki örtüsü ve çevresindeki turkuaz sularıyla adeta bir tabloyu andırır. Burada yüzmek, güneşlenmek ya da sadece manzarayı izlemek, Taormina'nın sunduğu dinginliği hissetmenin en güzel yollarından biridir. Kasabanın tepesine doğru çıktığınızda, Madonna della Roggia Kilisesi gibi daha sakin ve huzurlu noktalarla karşılaşırsınız. Bu küçük kilise, Taormina'nın sessiz ve ruhani yüzünü keşfetmek için ideal bir yerdir. Aynı zamanda buradan, kasabanın ve çevresindeki doğanın muhteşem manzaralarını izlemek mümkündür. Taormina, her adımda sizi yeni bir güzellikle karşılayan bir yerdir. Taormina'nın mutfağı, Sicilya'nın zengin ve çeşitli lezzetlerini taşır. Taze deniz ürünleri, limon aromalı tatlılar ve yerel şaraplar, kasabanın sofralarını süsler. Küçük bir restoranda, deniz manzarasına karşı bir tabak taze makarna ve bir kadeh şarap eşliğinde yemek yemek, burada geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Her lokma, Sicilya'nın güneşini ve doğallığını hissettirir. Taormina, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir duygudur. Burada, zamanın yavaşladığını, doğanın ve tarihin uyum içinde dans ettiğini hissedersiniz. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyüleyici yer, size huzur, zarafet ve güzellik dolu bir kaçış sunar. Taormina'da, yalnızca manzaraları değil, aynı zamanda hayatın kendisini daha derin ve anlamlı bir şekilde keşfedersiniz.
Pienza, Toskana'nın yemyeşil vadileri arasında, bir tepenin üzerine kurulmuş küçük ve zarif bir kasabadır. Bu büyüleyici yer, Rönesans'ın ideal şehir anlayışını yansıtan düzenli sokakları, taş binaları ve huzur dolu atmosferiyle adeta bir açık hava müzesi gibidir. Pienza, hem mimarisi hem de çevresindeki doğal güzelliklerle ziyaretçilerine sakin ve unutulmaz bir deneyim sunar. Buraya adım attığınızda, Toskana'nın dinginliğini ve geçmişin zarafetini derinden hissedersiniz. Kasabanın kalbinde yer alan Piazza Pio II, Pienza'nın ruhunu yansıtan bir meydandır. Bu küçük ve düzenli meydan, Papa II, Pius'un vizyonuyla şekillenmiş ve Rönesans mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Meydanın çevresinde, Santa Maria Assunta Katedrali ve Palazzo Piccolomini gibi etkileyici yapılar yer alır. Katedralin sade ama zarif iç tasarımı, insanı huzurla doldururken, Palazzo Piccolomini'nin bahçesinden Val d'Orgia'nın nefes kesen manzarasını izlemek, adeta bir rüya gibi hissettirir. Pienza'nın dar sokaklarında dolaşırken, her köşe başında size sıcak bir gülümsemeyle bakan taş evler ve çiçeklerle süslenmiş balkonlar karşılar. Kasabanın sokak isimleri bile romantik bir hikaye anlatır. Aşk yolu ve şefkat yolu gibi isimler, Pienza'nın zarif ve duygu dolu ruhunu yansıtır. Burada yürümek, yalnızca bir yer keşfetmek değil, aynı zamanda bir atmosferi solumak gibidir. Pienza, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda lezzetleriyle de ünlüdür. Özellikle pecorino peyniri, bu küçük kasabanın en bilinen hazinelerinden biridir. Zengin aroması ve farklı çeşitleriyle bu peynir, Pienza'nın mutfak kültürünün bir simgesidir. Küçük bir dükkanda, yerel şarap eşliğinde pecorino peyniri tatmak, buranın sunduğu keyifli anlardan biridir. Ayrıca, Toskana'nın geleneksel yemeklerini sunan restoranlarda oturup, taze makarnaların ve zeytinyağlı yemeklerin tadına varmak, Pienza'da geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Kasabanın çevresi, Val d'Orgia'nın büyüleyici manzaralarıyla çevrilidir. Tepelerin üzerinde dans eden ışık, zeytinlikler ve sıra sıra dizilmiş selvi ağaçları, adeta bir tabloyu andırır. Pienza'dan çevredeki köylere doğru yapılan yürüyüşler ya da bisiklet turları, doğayla baş başa kalmanın en güzel yollarından biridir. Bu manzaralar, yalnızca gözleri değil, aynı zamanda ruhu da besler. Pienza, sakinliği ve zarafetiyle insanı kendine çeken bir kasabadır. Burada, zamanın yavaşladığını ve hayatın güzelliklerinin daha derin bir şekilde hissedildiğini fark edersiniz. Her köşesinde bir hikaye saklayan bu küçük yer, size huzur ve dinginlik dolu bir kaçış sunar. Pienza'da, yalnızca geçmişin izlerini değil, aynı zamanda doğanın ve insan elinin uyum içinde yarattığı bir güzelliği keşfedersiniz. Bellagio, İtalya'nın kuzeyinde, Como Gölü'nün kıyısında, adeta bir inci gibi parlayan bir kasabadır. Bu büyüleyici yer, gölün ve dağların buluştuğu noktada, doğal güzellikleri ve zarif mimarisiyle ziyaretçilerini kendine çeker. Bellagio, hem huzur veren atmosferi hem de canlı renkleriyle, adeta bir kartpostalın içindeymişsiniz gibi hissettirir. Burada, doğanın ve tarihin uyumlu dansını izlerken, zamanın yavaşladığını fark edersiniz. Kasabanın kalbinde, dar ve taş döşeli sokaklar sizi karşılar. Bu sokaklar, rengarenk çiçeklerle süslenmiş balkonlar ve tarihi binalarla çevrilidir. Her köşe başında farklı bir güzellik sunan Bellagio'nun sokaklarında dolaşmak, yalnızca bir keşif değil, aynı zamanda bir huzur yolculuğudur. Kasabanın merkezinde yer alan Piazza San Giacomo, Bellagio'nun sosyal ve kültürel hayatının kalbidir. Bu meydan, tarihi kilisesi ve etrafındaki kafeleriyle, sakin bir mola vermek için ideal bir yerdir. Bellagio'nun en etkileyici özelliklerinden biri, Como Gölü'nün muhteşem manzarasıdır. Gölün kenarında yürürken,
Suyun dinginliği ve çevresindeki dağların ihtişamı, insanı büyüleyen bir huzur sunar. Burada, gölün üzerinde yavaşça süzülen tekneleri izlemek ya da bir bankta oturup manzaranın tadını çıkarmak, Bellagio'nun sunduğu basit ama derin mutluluklardan biridir. Kasabanın biraz dışında, Villa Melzi ve Villa Serbelloni gibi tarihi villalar yer alır. Bu zarif yapılar, yalnızca mimarileriyle değil, aynı zamanda çevrelerindeki bahçelerle de dikkat çeker. Villa Melzi'nin bahçelerinde yürüyüş yapmak, rengarenk çiçeklerin ve egzotik bitkilerin arasında kaybolmak gibidir. Bu bahçeler, Bellagio'nun doğal güzelliklerinin ve insan elinin yarattığı estetiğin en güzel örneklerinden biridir. Bellagio'nun mutfağı, İtalyan lezzetlerinin en güzel örneklerini sunar. Taze deniz ürünleri, el yapımı makarnalar ve Como Gölü'nün balıkları, kasabanın restoranlarında sunulan lezzetlerden sadece birkaçıdır. Bir göl kenarı restoranında, yerel şarap eşliğinde bir akşam yemeği yemek, Bellagio'da geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Her lokma, İtalya'nın zengin mutfak kültürünü ve Bellagio'nun sıcaklığını hissettirir. Bellagio, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir huzur ve güzellik sığınağıdır. Burada, doğanın ve tarihin sunduğu eşsiz deneyimi yaşarken, hayatın basit ama değerli anlarının farkına varırsınız. Bellagio, size yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhunuzu dinlendiren ve zenginleştiren bir kaçış sunar. Bu büyüleyici kasabada, zamanın yavaşladığını ve hayatın güzelliklerinin daha derin bir şekilde hissedildiğini keşfedersiniz. Castelluccio di Norcia, İtalya'nın Umbria bölgesinde, Sibillini Dağları'nın eteklerinde yer alan küçük ve büyüleyici bir köydür. Bu eşsiz yerleşim, doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seren geniş düzlükleri, yemyeşil tepeleri ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini kendine çeker. Köy, yüksek bir tepede kurulmuş olup çevresindeki vadilere ve düzlüklere hakim bir manzara sunar. Buraya adım attığınızda, yalnızca bir köy değil, aynı zamanda doğanın ve huzurun kucakladığı bir masal diyarına girdiğinizi hissedersiniz. Castelluccio di Norcia'nın en büyüleyici anlarından biri, bahar ve yaz aylarında gerçekleşen çiçeklenme dönemidir. Bu dönemde, Piano Grande adı verilen geniş düzlük, rengarenk çiçeklerle kaplanır. Mavi, sarı, kırmızı ve beyaz tonlarında açan çiçekler, adeta bir ressamın paletinden dökülmüş gibi görünür. Bu doğal şölen, doğanın en saf ve etkileyici güzelliklerinden biridir. Çiçeklenme sırasında, düzlüğün üzerinde yürümek ya da bir tepeden bu renk cümbüşünü izlemek, insanı derinden etkileyen bir deneyim sunar. Köyün dar sokaklarında dolaşırken, taş binaların ve sessizliğin verdiği huzur sizi sarar. Castelluccio, küçük bir yerleşim olmasına rağmen, yüzyıllardır burada yaşayan insanların sıcaklığını ve sadeliğini hissedersiniz. Köyün merkezinde yer alan küçük meydan, bu sakin atmosferin kalbidir. Meydanda oturup çevredeki dağların ihtişamını izlemek, zamanın durduğu bir an gibi hissettirir. Castelluccio di Norcia, doğa severler için bir cennettir. Sibillini Dağları'nın etrafında yapılan yürüyüşler ve doğa keşifleri, bölgenin sunduğu huzuru ve güzelliği derinlemesine hissetmenin en iyi yollarından biridir. Dağların zirvesine doğru çıktığınızda, çevrenizde uzanan vadiler ve düzlükler, insanı büyüleyen bir manzara oluşturur. Bu yürüyüşler sırasında, doğanın sessizliği ve temiz havası, ruhunuzu dinlendirir ve yeniler. Köyün mutfağı, Umbria'nın geleneksel lezzetlerini taşır. Mercimek, Castelluccio di Norcia'nın en bilinen ürünlerinden biridir. Bu küçük köyün mercimeği, zengin aroması ve yüksek kalitesiyle ünlüdür. Yerel restoranlarda, mercimek çorbası ya da mercimekle yapılan diğer yemeklerin tadına bakmak, bölgenin lezzetlerini keşfetmenin en güzel yollarından biridir. Ayrıca, yerel peynirler ve şaraplar, Castelluccio'nun mutfak kültürünü tamamlayan diğer tatlar arasında yer alır. Castelluccio di Norcia, yalnızca bir köy değil, aynı zamanda bir duygu ve deneyimdir. Burada, doğanın ihtişamını, huzurun gücünü ve hayatın basit güzelliklerini keşfedersiniz. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu küçük yerleşim, size dinginlik ve mutluluk dolu bir kaçış sunar. Castelluccio'da, yalnızca manzaraları değil, aynı zamanda doğanın ve insanın uyum içinde yarattığı bir güzelliği derinden hissedersiniz.
Malcesine, İtalya'nın kuzeyinde, Garda Gölü'nün doğu kıyısında yer alan, zarafeti ve doğal güzellikleriyle büyüleyen küçük bir kasabadır. Bu sevimli yer, gölün sakin sularıyla Monte Baldo'nun heybetli zirveleri arasında adeta bir tablo gibi uzanır. Malcesine'ye vardığınızda, dar sokakları, taş evleri ve gölün huzur veren atmosferiyle karşılanırsınız. Burada, zamanın yavaşladığını ve hayatın güzelliklerinin daha derin bir şekilde hissedildiğini fark edersiniz. Kasabanın kalbinde, tarihi Scaliger Kalesi yükselir. Bu etkileyici yapı, hem mimarisi hem de sunduğu manzaralarla Malcesine'nin simgesidir. Kaleye çıktığınızda, Garda Gölü'nün masmavi suları ve çevresindeki dağların ihtişamı ayaklarınızın altına serilir. Kalenin içindeki küçük müze, bölgenin tarihini ve doğasını keşfetmek için keyifli bir duraktır. Kalenin taş duvarları arasında dolaşırken, geçmişin izlerini ve buranın zamansız ruhunu hissedersiniz. Malcesine'nin dar ve kıvrımlı sokaklarında yürürken, her köşe başında sizi başka bir güzellik karşılar. Renkli cepheli evler, çiçeklerle süslenmiş balkonlar ve küçük meydanlar, kasabanın sıcak ve samimi atmosferini yansıtır. Sokaklarda dolaşmak, yalnızca bir keşif değil, aynı zamanda huzur dolu bir yolculuktur. Kasabanın limanı, göl kenarında oturup teknelerin suyun üzerinde süzülüşünü izlemek için ideal bir yerdir. Burada, gölün sakinliği ve çevredeki dağların ihtişamı, insanı derin bir huzura davet eder. Malcesine, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu aktivitelerle de dikkat çeker. Monte Baldo'ya çıkan teleferik, kasabanın en popüler deneyimlerinden biridir. Bu yolculuk sırasında, gölün ve dağların büyüleyici manzaralarını izlerken, kendinizi adeta bir kuş gibi hissedersiniz. Zirveye ulaştığınızda, çevredeki yürüyüş parkurlarında doğanın tadını çıkarabilir ya da dağların serin havasında dinlenebilirsiniz. Monte Baldo'nun zirvesinden Garda Gölü'ne bakmak, insanın ruhunu yenileyen bir deneyimdir. Malcesine'nin mutfağı, İtalyan lezzetlerini ve yerel tatları bir araya getirir. Taze balıklar, el yapımı makarnalar ve zeytinyağıyla hazırlanan yemekler, kasabanın restoranlarında sunulan lezzetlerden sadece birkaçıdır. Göl kenarındaki bir restoranda, yerel şarap eşliğinde bir akşam yemeği yemek, Malcesine'de geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Her lokma, buranın sıcaklığını ve doğallığını hissettirir. Malcesine, sakinliği ve zarafetiyle insanı kendine çeken bir kasabadır. Burada, gölün huzurlu suları ve dağların ihtişamı arasında, hayatın basit ama değerli anlarının tadını çıkarırsınız. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu küçük yer, size hem görsel bir şölen hem de ruhunuzu dinlendiren bir kaçış sunar. Malcesine'de, yalnızca bir kasabayı değil, aynı zamanda doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir masalı keşfedersiniz. Vernazza, İtalya'nın Ligurya kıyılarında, Cinque Terre'nin en büyüleyici köşelerinden biri olarak bilinen küçük bir balıkçı kasabasıdır. Bu masalsı yer, rengarenk evleri, dar sokakları ve denizle iç içe geçmiş yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Vernazza'ya adım attığınızda, zamanın durduğu ve hayatın tüm sadeliğiyle yaşandığı bir yere geldiğinizi hissedersiniz. Burada, doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu keşfederken, her anın tadını çıkarmak istersiniz. Kasabanın kalbinde küçük bir liman yer alır. Bu liman, Vernazza'nın ruhunu yansıtan bir buluşma noktasıdır. Renkli tekneler, denizin üzerinde hafifçe salınırken, çevresindeki pastel tonlardaki evler, adeta bir tabloyu andırır. Limanın kenarında oturup dalgaların kıyıya vuruşunu dinlemek, deniz havasını içinize çekmek ve güneşin sıcaklığını hissetmek, burada geçirilen zamanın en huzur dolu anlarından biridir. Limanın hemen yanında, denize nazır küçük bir meydan bulunur. Bu meydan, kasabanın sosyal hayatının odak noktasıdır
ve burada yer alan kafelerde oturup çevredeki hareketliliği izlemek, insana derin bir mutluluk verir. Vernaza'nın dar ve taş döşeli sokaklarında dolaşırken, her adımda sizi başka bir güzellik karşılar. Sokaklar, rengarenk çiçeklerle süslenmiş balkonlar, küçük dükkanlar ve tarihi yapılarla çevrilidir. Bu sokaklarda yürümek, yalnızca bir keşif değil, aynı zamanda geçmişe yapılan bir yolculuk gibidir. Vernaza'nın tarihi kilisesi Santa Margherita de Antioquia, denizin hemen kıyısında yer alır ve hem mimarisi hem de huzur veren atmosferiyle dikkat çeker. Bu kilise, kasabanın tarihine ve ruhuna tanıklık eden bir yapıdır. Vernaza'nın en etkileyici yanlarından biri, çevresindeki yürüyüş rotalarıdır. Cinju Terre'nin diğer köylerine bağlanan patikalar, nefes kesen manzaralar sunar. Bu patikalardan birine adım attığınızda, bir yanda masmavi deniz, diğer yanda teraslanmış zeytinlikler ve üzüm bağları eşliğinde yürürsünüz. Vernaza'ya tepeden bakan bir noktaya ulaştığınızda, kasabanın ve denizin birleştiği o büyüleyici manzara, hafızanızdan silinmeyecek bir anıya dönüşür. Kasabanın mutfağı, taze deniz ürünleri ve Ligurya'nın eşsiz tatlarıyla doludur. Pesto sosuyla hazırlanan makarnalar, deniz mahsulleriyle zenginleştirilmiş yemekler ve yerel şaraplar, Vernaza'da sunulan lezzetlerden sadece birkaçıdır. Göl kenarında ya da bir terasta, denizin kokusunu hissederek bir yemek yemek, burada geçirilen zamanı daha da özel kılar. Her lokma, bu küçük kasabanın sıcaklığını ve doğallığını hissettirir. Vernazza, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir duygudur. Burada, denizin ve doğanın sunduğu huzuru, sokakların ve insanların sıcaklığını derinden hissedersiniz. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyüleyici yer, size yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhunuzu dinlendiren bir deneyim sunar. Vernazza'da, hayatın basit ama en değerli anlarının tadını çıkarırken, kendinizi bu masalın bir parçası gibi hissedersiniz. Montefalco, İtalya'nın Umbria bölgesinde, tepelerin üzerine kurulmuş, şarapları ve büyüleyici manzaralarıyla ünlü bir kasabadır. Bu küçük yerleşim, Umbria'nın balkonu olarak anılır. Çünkü çevresindeki vadilere ve üzüm bağlarına hakim geniş bir panorama sunar. Montefalco'ya vardığınızda, sizi saran huzur ve yavaş akan hayatın ritmi, buranın zamansız bir güzelliğe sahip olduğunu hissettirir. Burada her şey, doğanın ve insan emeğinin uyum içinde yarattığı bir masal gibi görünür. Kasabanın merkezinde, yuvarlak bir meydan yer alır. Bu meydan, Montefalco'nun kalbidir ve çevresinde taş binalar, kafeler ve küçük dükkanlar sıralanır. Meydanda oturup bir kahve içerken, insanların sakin yaşamını izlemek ve tarihi atmosferi solumak, buranın ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biridir. Dar sokaklar, kasabanın geçmişini ve karakterini yansıtan taş evlerle çevrilidir. Bu sokaklarda dolaşırken, her köşe başında sizi başka bir güzellik karşılar. Çiçeklerle süslenmiş balkonlar, zarif detaylara sahip kapılar ve sessiz avlular, Montefalco'nun sıcak ve samimi atmosferini tamamlar. Montefalco, tarihi ve sanatıyla da dikkat çeker. Kasabanın en önemli yapılarından biri, San Francesco Kilisesi'dir. Bu kilise, yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir sanat hazinesidir. İç duvarlarında, Rönesans dönemine ait etkileyici freskler yer alır. Bu freskler, dini hikayeleri ve geçmişin izlerini muhteşem bir şekilde yansıtır. Kiliseyi ziyaret etmek, yalnızca bir sanat deneyimi değil, aynı zamanda Montefalco'nun tarihine yapılan bir yolculuktur. Montefalco'nun adı, şaraplarıyla özdeşleşmiştir. Kasaba, özellikle Sagrantino üzümünden yapılan şaraplarıyla ünlüdür. Bu şaraplar, zengin aroması ve derin lezzetiyle dünya çapında tanınır. Montefalco'nun çevresindeki üzüm bağları ve şarap üretim tesisleri, bu eşsiz içeceğin hikayesini keşfetmek isteyenler için harika bir fırsat sunar. Şarap tadımı yapmak, yalnızca bir lezzet deneyimi değil, aynı zamanda bu toprakların sunduğu cömertliğin bir kutlamasıdır. Şarap eşliğinde yerel peynirler ve zeytinyağıyla hazırlanan yemekleri tatmak, Montefalco'da geçirilen zamanı unutulmaz kılar. Kasabanın çevresi, doğa yürüyüşleri ve keşifler için idealdir. Zeytinliklerle, üzüm bağlarıyla ve yemyeşil tepelerle çevrili olan Montefalco, doğanın sunduğu huzuru hissetmek için mükemmel bir yerdir. Yürüyüş rotaları boyunca, hem bölgenin doğal güzelliklerini hem de tarihi köylerin sıcak atmosferini keşfedebilirsiniz.
Bu yürüyüşler sırasında her adımda Umbria'nın eşsiz manzaraları size eşlik eder. Montefalco, yalnızca bir kasaba değil, aynı zamanda bir duygu ve deneyimdir. Burada, doğanın cömertliği, tarihin derinliği ve yaşamın sadeliği bir araya gelir. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyüleyici yer, size hem görsel bir şölen hem de ruhunuzu dinlendiren bir kaçış sunar. Montefalco'da, hayatın basit ama anlamlı anlarının tadını çıkarırken, kendinizi bu huzurlu masalın bir parçası gibi hissedersiniz. İtalya'nın birbirinden güzel 20 küçük kasabasına yaptığımız bu büyüleyici yolculuğun sonuna geldik. Her biri kendine özgü tarihi, doğası ve ruhuyla bizi etkileyen bu kasabalar, İtalya'nın ne kadar zengin ve ilham verici olduğunu bir kez daha gösterdi. Umarız bu videoda, bu özel yerlerin büyüsünü sizlere biraz olsun hissettirebilmişizdir. Eğer bu yolculuktan keyif aldıysanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni keşiflerde ve yeni hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.